Merhaba değerli dostlar, ben Hakan Göksel. Bugün yeniden bul kendini sayfamda hayatımızı sessizce tüketen 8 alışkanlıktan bahsedeceğim. Boş bakışlar, dolu zihinler ve yorgunluğun gizli bedeli. Hiçbir şey yapmıyor gibi görünüp çok yorulduğun günler oldu mu? Elinde telefon, gözlerin boşluğa dalmış, ekrana bakıyorsun ama aslında hiçbir şey izlemiyorsun. Çünkü içeride başka bir ekran açık. O da zihin ekranı. Bu ekran gün boyu çalışıyor ama ne bir şey tasarlıyor ne de bir şey çözüyor. Sadece dönüp duran cümlelerle seni içeriden tüketiyor. Düşünüyorsun fakat bu düşünme bir yolculuk değil. Aynı sokakta saatlerce turlamak gibi ilerlemek yok. Sadece yorgunluk var. Zihinsel yorgunluk fiziksel yorgunluktan çok daha sinsi. Çünkü bedenin yorulunca uzanırsın, anlarsın ama zihin yorulunca fark etmeden daha çok çalıştırırsın. Uyumadan önce geçmiş konuşmalar gelir aklına, gelecek planları zihninde döner durur. Huzurlu bir sessizlik değil, başıboş bir uğultudan başkası değil. İşte bu yüzden çoğu insan sabah uyanır uyanmaz bir yorgundur. Çünkü gece boyunca beden uyusa da zihin çalışmaya devam etmiştir. Düşünce üretkense değerlidir ama düşünceyi kontrolsüzce çalıştırmak zihinsel obeziteye dönüşür. Her fikir içeri alınır ama sindirilmez. Her plan kafada döner ama hiçbir adım atılmaz. Bu da içeride birikmiş, sindirilmemiş, işlenmemiş bir veri çöplüğüne dönüşür. Ve bu çöplük zamanla zihinsel bir duruma neden olur. Ne karar alabilirsin, ne rahat edebilirsin, ne üretebilirsin, ne dinlenebilirsin. Bu döngüyü kırmak için zihin boşaltımı denen bir şeyi alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bu meditatif ya da ritüel bir çalışma değil. Tam tersine çok pratik ve basit bir şey. Her günün sonunda sadece şu 3 soruyu kendine sor. Bugün zihnimi en çok meşgul eden konu neydi? Bu konuda gerçekten çözümlemem gereken şey ne? Geri kalanı bırakmaya hazır mıyım? Bu egzersizi zamanla zihninde uygularsan zihnini eğitir ve neyin üstünde duracağına, neyi bırakacağına ve zihinde nelerin olacağına karar verirsin. Zihin netlikte oluşur ve netlik varsa boşuna çaba yoktur. Boşuna çaba yoksa da tükenme söz konusu olmaz. Bir diğer konuda aşırı öz farkındalık, kendi gölgeni kovalamak. Bugünün popüler dili bize hep farkında ol diyor. Evet, farkındalık iyidir ama kontrolsüz bir farkındalık insanı içe çeken bir girdaba dönüşebilir. Sürekli kendini izlemek, sürekli kendini analiz etmek ve her davranışın altında psikolojik açıklama bulmaya çalışmak bu seni özgürleştirmez. Aksine insanı kendi içinde boğar. Bir süre sonra yaşadığın duyguda bir şey aramaya başlarsın. Mutlu olursun. Acaba gereksiz mi sevindim diye düşünürsün. Kızarsın. Öfkeyle yüzleşmeli miyim dersin. Üzülürsün. Hemen bu çocukluk travması mı diye sorgularsın. Hiçbir duyguyu olduğu gibi yaşayamamaya başlarsın. Yaşamak yerine sürekli bir çözümleme halinde olursun. Çözümlemeye çalışırsın. İşte bu farkındalık değil, psikolojik tetikte olma halidir ve bu hal insanı tüketir. Böyle sürekli neden böyle oldum sorusu insana bir anlam arayışı gibi görünür çoğu zaman. Fakat kişinin kendi üzerindeki baskısını bir hale arttırır. Bu baskı zamanla davranışları felç eder. Ne yapmak istersen iste önce bunu çözmen gerektiğini hissedersin ve bu da hareketi durdurur. Oysa bazen çözmeye çalışmak yerine yaşamaya cesaret etmek gerekir. Kendini neden böyle hissettim yerine bu duyguyla nasıl yanıt verebilirim diye sorgulamak seni içerisinden çıkartır. Duyguyu analiz etmek yerine onunla birlikte harekete geçmek seni donmaktan kurtarır. Zihinle savaşa girersen kaybedersin ama bedeni devreye alırsan zihnin de ritmi değişir. Bu yüzden iç gözlem dozunu
O gereği kadar yapmalı. Her gün kendini analiz etmek ruhsal bir büyüme değil, içsel bir baskının sonucu olur. Haftalık kendine durup bakman yeterlidir. Geri kalan günlerde yaşamak, hissetmek, harekete geçmek gerekir. Çünkü gerçek dönüşüm analizle değil, davranışla başlar. O yüzden diyorlar ki farkındalık tek başına yetmez, bildiğinin de hal haline dönmesi gerekir. İnsan ilişkilerinde hayır diyemediğimiz için yorulmuyoruz. Elbette kendimize evet diyemediğimiz için yoruluyoruz. İnsan ilişkileri normalde yıpratmaz. Sınırların olmadığı ilişkiler yıpratır ve çoğu zaman kırılmasınlar diye başkalarını önceliklendirirken içten içe kendimizi kırarız. Kimse fark etmez. Çünkü dışarıdan bakıldığında anlayışlı, kibar, uyumlu biri gibi görünürsün ama içinde sustukça biriken bir yorgunluk vardır. Bu yorgunluk öyle bir noktaya gelir ki sonunda kendin bile kendine yabancılaşırsın. Hayır diyememek bir nezaket sorunu değildir. Bir kimlik meselesidir. Çünkü her hayır aynı zamanda bir evettir. Kendine verdiğin bir evet. Ama biz çoğu zaman başkalarının duygularını korumaya çalışırken kendi duygularımızı iptal ediyoruz. Bu uzun vadede ruhsal bir çöküntü yaratıyor. En büyük tüketim başkalarını memnun etmek için kendini sürekli iptal etmektir. Bu sessiz bir tükeniştir. Kimse alkışlamaz seni, kimse senin ne kadar sustuğunu fark etmez ama sen içten içe çözülürsün. Zamanla ilişkiler sana yük gibi gelmeye başlar çünkü artık o ilişkilerin içerisinde sen yoksundur. Kendini korumak savunma değil, bu bir denge meselesidir ve her insan duygusal bir sınır haritasına sahip olmalıdır. Kim ne kadar yaklaşabilir, ne zaman dur denmeli, hangi isteğe hayır demek gerekir, hayır demek kavgayla yapılmaz. Çoğu zaman bağırmana bile gerek yoktur. Sessiz, net, sakin bir duruş yeterlidir. Çünkü hayır dediğinde dünya yıkılmaz. Ama uzun vadede kendine evet demediğinde senin iç dünyan çöker. Bunu kimse dışarıdan göremez. Ama sen yaşarsın. Ve şunu unutma, sürekli başkalarının seni sevmesini sağlamaya çalışırsan bir gün kendinden nefret edebilirsin. Çünkü kendi hayatını başkalarının memnuniyetine teslim etmek, kendi varlığını küçültmektir. Oysa içten bir ben buna hayır diyorum demek bir tür yeniden doğuştur. İlişkilerde tüketilen zaman değildir. En çok kendimizi harcadığımız yer, sınırları çizemediğimiz yerlerdir. Bu yüzden ilişkilerde sınır çizmek bir hayli önemlidir. Hareketsizlik olarak nitelendirdiğimiz şey belki de ruhsal durgunluk. Günümüzde birçok insan fiziksel olarak hareket ediyor gibi görünürken ruhsal anlamda donmuş halde yaşıyor. Sabah kalkıyor, işe gidiyor, öğle arasında hızlı bir yemek, akşam TV karşısında birkaç saat sonra tekrar uyku. Bu döngü içerisinde beden hareket ediyor gibi dursa da ruh hareketsiz kalıyor ve bu hareketsizlik zamanla ruhsal bir doğru durgunluğa, hissizliğe ve sonunda tükenmişliğe dönüşebiliyor. Çünkü ruh sadece anlamla beslenir ve hayatın içinde kasıtlı olarak yapılan her hareket ruha ben buradayım sinyali gönderir. Ama eğer her şey otomatikleşmişse, sabah kalktığımızda neden sorusunun cevabı yoksa işte o zaman gerçek durgunluk başlar. Peki ne yapmalı? Güne başlarken bilinçli bir ritüel oluşturmalı. Bu 5 dakikalık bir esneme, bir dua ya da içten bir niyet cümlesi olabilir. İkinci olarak gün içinde kasıtlı bir hareket belirlemek gerekiyor. Merdiven çıkmak, açık havada yürümek, bir çiçeği sulamak ama bu hareketi farkındalıkla yapmak. Ben şimdi burada ve bunu yapıyorum diyerek yapmak. Haftada bir gün belki ruhsal bakım günü belirlenebilir. Ruhumu besleyen ne varsa, örneğin yazmak, meditasyon, namaz ya da bir dostla derin bir sohbet, o güne
o ritüeli koymak. Bedenin hareketi ruhun canlanmasına kapı aralıyor. Hareket sadece fiziksel değil, anlamla birleştiğinde şifaya dönüşüyor. Kendi yaşamının akışına bırakmak yerine akışa bilinçle yol vermeyi öğrenmek önemli. Çünkü ruh bilinçli bir yaşamı her zaman ödüllendiriyor. Bir diğer maddemiz de sessiz iç diyalog. Kendinle nasıl konuşuyorsun? İnsan en çok kendi sesiyle incinir. Çoğu zaman farkında bile olmadan içimizdeki sürekli konuşan bir ses vardır. Bu ses çoğu zaman eleştirir, suçlar, aşağılar ve en tehlikelisi bunu sevgi kisvesi altında yapar. Sadece seni motive etmeye çalışıyorum der gibi, ama aslında içimizde büyük bir yargıç var. Geçmişten kalma sesleri tekrar eden, çocukluğumuzda duyduğumuz eleştirileri miras alan bir iç ses. Sabah kalkar kalkmaz geç kaldın yine. Yeterince iyi değilsin. Niye daha çok çalışmıyorsun? Bak diğerleri nerelere geldi gibi cümleler yankılanır zihnimizde. Bu ses öyle güçlüdür ki dışarıdan gelen olumlu geri bildirimleri bile bastırır. Çünkü biz kendimize inanmıyoruzdur. Peki ne yapmalı? İç sesini gün boyunca dinlemelisin. Hangi kelimeleri kullandığına dikkat et. Ne zaman seni aşağılıyor ya da her olumsuz iç konuşmanın karşısında bir anlayış cümlesi koy. Örneğin, evet geç kaldım ama bu beni değersiz yapmaz. Veya iç sesinle dost olmaya çalış. Ona düşmanlıkla değil, merakla yaklaş. Bu sesi nereden öğrendim diye kendi kendine sor. Kendi zihnindeki diyalog sağlıklı değilse dış dünya seni ne kadar överse de övsün, içeri bir türlü orgu girmez. Çünkü gerçek ilişki kendi içindeki o sesle başlar. O sesi dönüştürmek hayatını dönüştürmenin en sessiz ama en köklü yollarından biridir. Gelelim bir sonraki maddeye, bilgi tüketim tufanı. Okumak yetmez, sindirmek de gerekir. Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kitaplar, podcastler, YouTube videoları tıpkı bunun gibi, eğitimler, sosyal medya gönderileri, her gün onlarca yeni şey öğreniyoruz gibi görünüyor. Ancak bu kadar çok bilgiye rağmen neden aynı yerde sayıyoruz? Çünkü öğrenmek başka, sindirmek başka bir süreç. Bilgi tüketmek tıpkı yemek yemek gibidir. Eğer sadece yutarsan ama çiğnemezsen sindirim sistemi zarar görür. Zihin de aynen böyle çalışır. Her gün yeni bilgiler almak ama onları içselleştirmemek zihinsel şişkinliğe, obeziteye, entelektüel bir yorgunluğa yol açar. Bu da çok şey biliyorum ama bir işe yaramıyor hissini doğurur. Peki ne yapmalı? Her hafta yalnızca bir bilgiye odaklanmalısın. Onu hayatına entegre etmeden yeni bir bilgiye geçme. Bu bilgi beni değiştiriyor mu sorusunu kendine sıkça sor. Bilgi ancak eyleme geçince dönüşüm yaratır ve son olarak da haftalık uygulama günü oluştur. Öğrendiğin şeyle ilgili o gün bir adım at, bir yazı yaz, bir video çek, biriyle paylaş ve bir davranış değiştir. Zihin bilgiyle değil, anlamla beslenir. Ne kadar okuduğun değil, neyi yaşadığın seni dönüştürür. Bilgi biriktirmek değil, onu deneyime dönüştürmek hayatın yönünü ona göre değiştirmektir. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz? Almış olduğunuz bilgi sizi bilgili yapabilir ama bunu bir hal haline çevirmezseniz, bunu davranışlarınıza, duygularınıza, hayatınızın bütününe yaymazsanız sizdeki dönüşüm, değişim, talebi sadece istemekten ibaret olur. Daha fazlası da sizi oyalamaktan başka bir işe yaramaz. Yani bir bilgi çöplüğü olmak yerine tamamen almış olduğu bilgileri seçerek alan ve bunu hayatına uyarlayan olmakta fayda var. Şimdi gelelim duygusal otomatik pilota bağladığımız nasılsın sorusuna. Gerçekten cevap vermeyerek
bir şeyler yapalım. Her gün onlarca defa nasılsın sorusunu duyuyoruz ve neredeyse otomatikleşmiş bir refleksle hep iyiyim cevabını veriyoruz. Oysa içimizde fırtınalar kopuyor olabilir ama alışkanlıkla öğrenilmiş bir sosyal davranışla bu soruyu geçiştiriyoruz. Bazen de temenni niyetiyle. Zamanla duygularımızı bastırmayı değil, hissetmeyi öğreniyoruz. Duygular bastırıldıkça silikleşir ama yok olmaz. Aksine daha karmaşık ve tanınmaz bir hale gelir. Bu durum duygusal otomatik pilot dediğimiz sistemdir. Yani insan ne hissettiğini fark etmeden yaşamaya başlar. Tepkileri ezbere dönüşür artık. Mutluluk sahne bir tebessüm veya öfke içe aktarılmış bir sessizlik ve bastırılmışlık hali zamanla kimliğimizi zedeler. Ben kimim, gerçekten ne hissediyorum gibi sorulara cevap veremez hale geliriz. Peki ne yapmalı? Her sabah ve her akşam sadece bir dakika gözlerini kapat ve kendine şu soruyu sor. Şu an gerçekten ne hissediyorum? Hislerini kelimelere dök, yazmak, çizmek, hatta tek kelimeyle ifade etmek duygunun tanınmasına yardımcı olabilir. Bir başka madde de yakın çevrenle duygularını paylaş. Bugün biraz kırgınım ya da biraz içim sıkıldı diyebilmek içsel özgürleşmenin ilk adımıdır. Unutma, bastırılan duygu yok olmaz. Zamanla beden de diliyle, hastalıkla yani ani patlamalarla kendini gösterebilir. Duygusal farkındalık yaşamın pusulasıdır. Gerçekten nasılsan onu bilmek seni hayata daha sağlam bağlar. Ve otomatik duygularla, yani daha doğrusu otomatik pilot dediğimiz alıştığımız duygularla sorulara cevap vermek, nasılsına iyiyim demek ya da farklı davranışlar sergilemek sadece bizi bir geminin rotasında, dümeninde fakat nereye gittiğini bilmez bir hale getirir. Duygularda nereye savurursa oraya doğru gider. Bu yüzden duygularınızı anlamaya, içeriye bakmaya, iyi olma halinizi gerçekten görebilmeye ya da üzgün, mutsuz, öfkeli, sinirli olmayı fark etmeye davet ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. Hatta derler ki birine nasılsın demeden önce alacağın cevabın bir vebali olacağını da unutma. Çünkü eğer sana kötüyüm derse yükümlülüğü ona yardım etmektir. Gelelim sonuç kısmımıza. Fark et, dur ve değiştir. Bu 8 alışkanlık dışarıdan zararsız gibi görünse de içeride seni sabote eder. İlk adım fark etmektir. Sonraki adım ise durmak ve daha sonra küçük ama samimi bir değişime başlatmaktır. Bugün kendine sadece şu soruyu sor. Beni tüketen bir alışkanlık var mı? Onun yerine neyi deneyebilirim? Büyük dönüşümler küçük farkındalıklarla başlar. Her gün yeni bir yön seçmek için vardır. Dolayısıyla küçük, büyük demeden bir yerde olanın her yerde olabileceğine inanarak ufak şeyleri değiştirdiğinizde hayatınızda büyük sonuçlar olabilir. Hatta buna diyorlar ki kelebek etkisi. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kelebek kanat çırptığında başka bir ucunda bu rüzgar fırtınaya dönüşebilir. Bu yüzden küçük şeyler aslında büyük şeyleri dönüştürmeye vesiledir. Bu nedenle küçük demeden, ufak demeden bu değişimi, bu dönüşümü başlatmak hem sizin uzun vadede hem ruh sağlığınız açısından faydanızadır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bul Kendini sayfamda ben Hakan Göksel sizlere bugün 8 maddede açıklamaya çalıştım konuyu ve umarım faydalı olmuştur. Eğer siz de bu durumdan fayda gördüyseniz bir arkadaşınıza tavsiye edebilir, beğenebilir ya da misafir olarak dinliyorsan abone olabilirsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda görüşmek üzere.